Las Vegas, 1976. Caesars Palace. Richard Marcus, blackjack masasında kart dağıtan genç bir kurupiye. Karşısında sarhoş turistler, yorgun kumarbazlar geçip duruyor. Günde 8 saat, haftada 6 gün çalışıyor. Saatliği sadece 4,50 dolar. Üstüne bir de bahşişler. 24 yaşında ve cebi bomboş. Her gece gözünün önünde insanlar binlerce dolar kaybederken kendisi asgari ücretle geçiniyor. Ama Richard aslında paradan çok daha değerli bir şey öğreniyor. Kumarhanenin iç işleyişini çözmeye başlıyor. Krupiyelerin nasıl düşündüğünü, gözetleme sisteminin nasıl çalıştığını, masa şeflerinin dikkatini nereye yönelttiğini fark ediyor. Zayıf noktaları haritalandırıyor. Sigorta bahsi. Elinde as olan bir oyuncu, karşısındaki çift 7'ye karşı sigorta yapmayı kabul ediyor. Kötü bir tercih. Richard kendi kartını açıyor. 6 geliyor. Blackjack yok. Yine de oyuncu parasını kaybediyor. Richard fişleri topluyor, düzenliyor, sıradaki ele geçiyor. Aynı döngü gün boyu tekrar ediyor. 2 yıl boyunca her gün 8 saat bu şekilde geçiyor. Ama Richard'ın asıl dikkatini çeken şey başka. Kör noktalar. Masa kalabalıklaştığında masa şefi her bahsi takip edemiyor. Oyuncular tartışmaya başladığında krupiyenin dikkati dağılıyor. Biri büyük bir kazanç elde ettiğinde herkesin gözü ona çevriliyor. Diğer bahisler kimsenin umurunda olmuyor. Kumarhaneler kusursuz işlesin diye tasarlanmış olsa da onları çalıştıran yine insan. Ve insan hata yapar. Richard özellikle bir detaya takılıyor. Rulet çarkı durduktan sonra krupiyenin tüm dikkati kazananlara ödeme yapmakta toplanıyor. Az önce topladığı kaybeden bahislere bir daha bakmıyor bile. O bahislerin göründüğü gibi olduğunu varsayıyor. İşte bu küçük varsayım ileride kumarhanelere milyonlarca dolara mal olacak. Meteliksiz bir krupiyenin Vegas'taki tüm kumarhaneleri nasıl alt ettiğini anlatmaya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlara şehrini ya da ülkeni yazmayı unutma. Çünkü birazdan duyacakların şans eseri değil. Bu bir yöntem hikayesi, bir çılgınlık ve milyonlarca dolarlık bir sonuç. Richard'ın küçük dairesi. Saat gece 2'yi buluyor. Mutfak masasının başında oturuyor, önünde bir yığın kumarhane fişi var. Kırmızı beşlikler, siyah yüzlükler, yeşil 25'likler. Aylardır kafasında dönüp duran bir fikir var. O kör nokta. Krupiyenin gözünün başka yere kaydığı o kısacık an. O anda bir şeyi değiştirebilseydin ne olurdu? Ama nasıl bir yöntemle? Blackjack'te kart sayma işe yarıyor. Craps'ta zarları kaydırmak işe yarıyor. Ama rulet apayrı bir oyun. Saf tesadüf üzerine kurulu. Topun nereye düşeceğini önceden bilemezsin. Sonuç belli olduktan sonra bahsini değiştirmediğin sürece çarkı hiçbir şekilde etkileyemezsin. Richard elindeki 2 fişi birbirinin üstüne koyuyor. Üstte kırmızı beşlik, altında gizlenmiş siyah yüzlük. Yukarıdan bakan biri için bu sıradan bir 5 dolarlık bahis. Ama fişleri ters çevirdiğinde gerçek ortaya çıkıyor. Hareketi defalarca prova ediyor. Fişi masaya koy, kaybedersen anında kaptır, kazanırsan olduğu yerde bırak. İşin can alıcı noktası şu. Krupiye alttaki fişi ancak ödemeyi yaptıktan sonra fark etmeli. Richard bu numaraya bir isim buluyor. Savannah. Bir zamanlar tanıdığı, elleri şimşek gibi hızlı bir krupiyeden esinlenerek. Yöntem hem zekice hem de bir o kadar yalın. Gözle görülmesi neredeyse imkansız. Ve onu birkaç yıl içinde zengin edecek olan da tam olarak bu. Bu tarz hikayeleri hazırlarken araştırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye ciddi zaman ayırıyorum. Eğer siz de kendinizi farklı alanlarda geliştirmek istiyorsanız, bugünkü videonun sponsoru Sorbil tam olarak bunun için geliştirilmiş bir platform. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kişisel gelişim ve daha birçok alanda yüzlerce eğitim bulunuyor. Premium üyelikle tüm eğitimlere sınırsız erişebiliyor, hatta eğitimleri indirip internetsiz de izleyebiliyorsunuz. Üstelik tamamladığınız her eğitim için İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD Provider kapsamında uluslararası sertifika alabiliyor ve bu sertifikaları CV'nize ekleyebiliyorsunuz. Ama benim en çok dikkatimi çeken kısmı Billy oldu. Gemini tabanlı bu yapay zeka aslında eğitim boyunca yanınızda olan kişisel bir eğitmen gibi çalışıyor. İzlediğiniz konuyu sizinle birlikte takip ediyor. Bir yerde takıldığınızda eğitimden çıkıp başka yerlerde araştırma yapmak yerine doğrudan Billy'ye sorabiliyorsunuz. Anlamadığınız konuyu farklı bir şekilde tekrar anlattırabiliyor, o konuyla ilgili size özel egzersizler hazırlatabiliyor ve verdiğiniz cevapları kontrol ettirebiliyorsunuz. Üstelik nerelerde zorlandığınızı da tespit ederek öğrenme sürecini buna göre kişiselleştiriyor.
Sorbil Premium yıllık 839 lira 99 kuruş. Fakat bize özel Clue 30 koduyla %30 ek indirimle 587 lira 99 kuruşa geliyor. Kod yalnızca web sitesinde geçerli. Ama üyeliğinizi aldıktan sonra mobil uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Linki açıklamaya ve sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Clue 30 kodunu kullanmayı unutmayın. Şimdi hikayemize geri dönelim. Mart 1980. Tropicana Casino, Las Vegas. Richard içeri adım atıyor. Üstünde ucuz bir takım, tavırları tam bir turist. Turist gibi görünüyor, turist gibi davranıyor, turist gibi bahis oynuyor. Bir rulet masasına oturuyor, 200 dolarlık fiş alıyor. İşe küçük bahislerle başlıyor, 5'er dolarlık. Kırmızı, siyah, tek, çift. Kazandığından çok daha fazla kaybediyor. Hayal kırıklığı yüzünden okunuyor. Krupiye ona pek dikkat etmiyor. Sonuçta bir kaybeden daha. 20 dakika sonra hamlesine hazırlanıyor. Üstte kırmızı bir beşlik, altında gizli bir yüzlük. Özenle istiflenmiş. Bahsi 17 numaraya yerleştiriyor. Yukarıdan bakınca sıradan bir 5 dolarlık bahis gibi duruyor. Çark dönmeye başlıyor. Top zıplayıp 23'e yerleşiyor. Richard kaybediyor. Krupiye fark etmeden iki fişi de hızla topluyor. Üzgün bir ifade takınıyor. Lanet olsun. Krupiye diğer kaybeden bahisleri toplayıp kazananlara ödeme yapıyor. Richard'a ikinci kez bakmıyor bile. Richard sabırla bekliyor. Birkaç el daha oynuyor. Ufak bahisler. Biraz kaybediyor, biraz kazanıyor. Sıradan bir kumarbaz izlenimini pekiştiriyor. Yarım saat sonra fişlerini yeniden istifliyor. Üstte kırmızı, altta siyah. Bu sefer 29 numarasına. Çark dönüyor, top sekip 29'a düşüyor. Richard hiçbir tepki vermiyor, sevinmiyor. Olduğu yerde sakince oturuyor. Krupiye ödemeyi yapmak için fişlere uzanıyor, ne bahis yaptığını görmek için çeviriyor ve altındaki siyah yüzüğü fark ediyor. Efendim, siz 100 dolar bahis koymuşsunuz. Evet, 29'a 100 koydum. Krupiye daha dikkatli bakıyor. 100 dolarlık fiş gerçekten de 5 dolarlık bir kapağın altında saklı. Ama kurallarda bunu yasaklayan bir madde yok. Rulette kazanç oranı 35'e 1. 100 dolarlık bir bahis 3500 dolar kazandırıyor. Krupiye masa şefini yanına çağırıyor. Efendim, bu oyuncunun 29 numaraya 100 dolarlık bahsi var. Masa şefi durumu inceliyor, fişleri görüyor. Richard'ın gergin ve şaşkın görünen halini fark ediyor. Ödeyin. Richard, Tropicana'dan 20 dakika sonra ayrılıyor. Cebinde 3500 dolar fazla. Savanna tekniği ilk kez işe yaramış ve kimse dolandırıldığının farkında bile değil. Sonraki bir yıl boyunca Richard tekniğini adım adım geliştiriyor. En verimli bahis aralığını buluyor. 100 ile 500 dolar arası. Daha yüksek miktarlar fazla dikkat çekiyor, daha düşüklerse riske değmiyor. Doğru zamanlamayı öğreniyor. Savanna denemeleri arasında en az 45 dakika beklemek gerekiyor. Aradaki sürede küçük bahislerle sıradan bir oyuncu izlenimi vermeli. Uyarı işaretlerini fark etmeyi öğreniyor. Bir masa şefi seni 3 turdan fazla izlerse başka masaya geçmeli. Kamera sana doğru çevrilirse hemen parayı çekip gitmeli. En önemlisi, hangi kumarhanelerin gözetleme sisteminin zayıf olduğunu öğreniyor. 1981 yılında birçok kumarhane hala 1970'lerden kalma kamera sistemleri kullanıyor. Bulanık görüntü, kötü açılar, fiş renklerini net seçemeyen siyah-beyaz kayıtlar. Richard hepsini sırayla vuruyor. MGM, Grand'da tek gecede 4200 dolar. Flamingo'da 3 ziyarette toplam 2800 dolar. Desert Inn'de 2 gecede 5500 dolar. Sands'te tek seferde 3100 dolar. Bir krupiye olarak 3 ayda kazandığından fazlasını artık tek bir gecede cebine indiriyor. Ama Richard, Las Vegas'ın aslında küçük bir kasaba olduğunu biliyor. Dedikodu hızla yayılır. Gözetleme ekipleri birbirleriyle iletişim halinde. Er ya da geç biri kalıbı fark edecek. Bu yüzden bir karar veriyor. Sınırları aşıp uluslararası alana açılacak. Haziran 1983. Casino de Monte Carlo, Monaco. İşte sıra bu ana geldi. Dünyanın en efsanevi kumarhanesi. James Bond'un perdede oynadığı masa. Kraliyet ailelerinin uğrak yeri. Güvenliğin aşılamaz sayıldığı bir mekan. Richard en şık takım elbisesini giyip içeri giriyor. Sanki oraya ait biri gibi yürüyor. Sonuçta özgüven bir dolandırıcılığın yarısıdır. Bir rulet masasına yerleşiyor. Avrupa tipi rulet, tek sıfırlı. Amerikan masalarına göre oyuncu lehine daha iyi oranlar sunuyor. 5000 avroluk fiş satın alıyor.
90 dakika boyunca oyuna dahil oluyor. Sıradan bir tempoda oynuyor. 50 ile 100 avro arası bahisler. Bazen kazanıyor, çoğunlukla kaybediyor. Eğlenceli vakit geçiren varlıklı bir turist izlenimi veriyor. Derken fırsatı yakalıyor. Masa hınca hınç dolu. 7 oyuncu daha var. Krupiye aynı anda birden fazla kazanana ödeme yapmakla uğraşıyor. Masa şefinin gözü ise bakara masasındaki büyük bir oyuncuda. Richard fişlerini istifliyor. Üstte kırmızı 50 avroluk, altında gizli siyah 1000 avroluk fiş. 7 numaraya yerleştiriyor. Çark dönüyor, top zıplayıp 7'ye iniyor. Richard kıpırdamıyor, sevinç göstermiyor. Sadece sessizce izliyor. Krupiye ödemeyi yapmak için fişlere uzanıyor ve tam o anda duraksıyor. Fişleri çevirdiğinde altındaki 1000 avroluk fişi görüyor. Bayım, siz 1000 euro bahis koymuşsunuz. 7 numaraydı diyor Richard, soğukkanlılıkla başını sallayarak. Krupiye masa şefini çağırıyor. Masa şefi bakıyor, kendi amirini arıyor. Amir bahsi didik didik inceliyor. Richard'ın kalbi göğsünde küt küt atıyor ama yüzündeki ifade değişmiyor. Bu an ya parasını ödeyecekler ya da onu suçüstü yakalayacaklar. Amir masanın düzenine bakıyor, sonra Richard'a, sonra tekrar fişlere. 35.000 euro ödeyeyim. Richard, 50 avro gibi görünen ama aslında 1000 avroluk olan bir bahisle 35.000 avro kazanmış oluyor. 3 el daha oynuyor, ikisinde kaybediyor, ufak bir bahiste kazanıyor, ardından parasını nakde çevirip masadan kalkıyor. Casino de Monte Carlo'dan 38.000 avroyla ayrılıyor. Ama çıkış kapısına yaklaşırken bir an dönüp arkasına bakıyor. Masa şefi telefonda konuşuyor. Gözü hala üzerinde. Bir şeyler not ediyor. Richard bundan sonra tam 5 yıl boyunca Monaco'ya bir daha adım atmıyor. 1985'e gelindiğinde Richard önemli bir gerçeği fark ediyor. Yalnız çalışmanın bir sınırı var. Dikkat dağıtacak birilerine ihtiyacı var. Kendini örtecek bir kalkana ihtiyacı var. Bir ekibe ihtiyacı var. 3 kişiyi ekibine katıyor. David, Renault'dan gelen eski bir krupiye. Kumarhane işleyişini avucunun içi gibi biliyor. Aynı masada oynayıp dikkat dağıtan bahisler yapacak. Patricia, Richard'ın sevgilisi. Masanın yakınında durup krupiyelere sorular soracak, geçiş anında ufak bir kargaşa yaratacak. Tony, eski bir masa şefi. Gözetlemenin tam olarak nereye odaklandığını biliyor. Masaları tarayıp zayıf anları tespit edecek. Ekip birlikte yola çıkıyor. Farklı şehirlere, farklı ülkelere. Londra, İngiltere. Ritz Casino'da tek gecede 18.000 dolar. Paris, Fransa. Aviation Club de France'da 95.000 frank. Atlantic City, ABD. Borgata'da 2 gecede 12.000 dolar. Macao. Grand Lisboa'da 140.000 Hong Kong doları. Yaklaşık 18.000 dolar karşılığı. Sistem ekip halinde çok daha verimli işliyor. Richard artık daha az riskle daha büyük vuruşlar yapabiliyor. Patricia dikkat dağıtıyor. Tony en uygun anları belirliyor. David ise krupiyenin gözünü başka yöne çeken yan bahisler yapıyor. 1985 ile 1990 arasında ekip toplamda tahminen 2 milyon dolar kazanıyor. Ama kusursuz görünen her sistemin bir gün çatlamaya başladığı bir nokta vardır. 1991'de o çatlaklar kendini göstermeye başlıyor. Aralık 1991. Bellagio, Las Vegas. Richard henüz farkında değil ama Bellagio'nun gözetleme ekibi onu tam 3 haftadır takip ediyor. Adını bilmiyorlar, yöntemini çözememişler ama bir şeylerin ters gittiğini seziyorlar. Gözetleme müdürünün dikkatini bir kalıp çekiyor. Küçük bahislerde sürekli kaybeden ama büyük bahislerde şaşırtıcı şekilde kazanan bir oyuncu. Her seferinde değil, o zaman göze batardı. Ama şüphe uyandıracak kadar sık tekrarlanıyor. Yeni bir kamera kuruyorlar. O döneme göre son teknoloji. Doğrudan 7 numaralı masanın tepesine. Richard'ın en sevdiği masa. 18 Aralık. Richard içeri giriyor. Yeni kamerayı hiç fark etmeden 7 numaralı masaya oturuyor. 40 dakika boyunca oynuyor. Küçük bahisler, alışıldık kalıp. Sonra fırsatı yakalıyor. Fişlerini istifliyor. Üstte kırmızı beşlik, altta gizli 500'lük. 14 numaraya yerleştiriyor. Çark dönüyor. Top 14'e düşüyor. Richard sakinliğini koruyor. Krupiye fişlere uzanırken masa şefi çoktan yanına gelmiş bile. Efendim, benimle 1 dakika gelebilir misiniz? Richard'ın içi bir anda burkuluyor ama dışarıdan sakin görünmeye devam ediyor. Bir sorun mu var? Sadece rutin bir işlem.
Bir konuyu netleştirmemiz gerekiyor. Onu arka taraftaki bir odaya alıyorlar. Küçük, penceresiz bir alan. 2 güvenlik görevlisi, bir de gözetleme ekranı. Gözetleme müdürü kaydı oynatıyor. Görüntüde Richard'ın bahsi tam tepeden koyuşu net bir şekilde görünüyor. Üstte kırmızı fiş, altında siyah fiş. Siyah fiş, eli çekilmeden hemen önce bir anlığına gözüküyor. Ardından çark dönüyor. Richard kazanıyor. Kurupiye fişleri çevirip altındaki siyahı ortaya çıkarıyor. Kaydı tekrar izletiyorlar. Ağır çekimde, kare kare. 500 dolarlık bir fişin üzerine 5 dolarlık bir fiş yerleştirdiniz. Sonra kazanınca 500 dolar bahis koyduğunuzu iddia ettiniz. Buna fiş değiştirme deniyor. Bu bir hile. Richard tek kelime etmiyor. Avukatını istiyor. Onu 6 saat boyunca sorguya çekiyorlar. Ama işin can alıcı noktası şu. Richard fişleri yerleştirdikten sonra hiçbir zaman oynatmamış. 500'lük fiş baştan beri oradaydı. Evet, üzerine 5 dolarlık bir fiş koyup gizlemişti ama teknik olarak gerçekten 500 dolar bahis koymuştu. Bu bir hile mi, yoksa yalnızca sıra dışı bir bahis şekli mi? Kumarhanenin avukatları uzun uzun tartışıyor. Sonunda sabahın 4'ünde bir karara varıyorlar. Bu tesisten süresiz olarak yasaklısınız. Bir daha buraya adım atarsanız izinsiz girişten tutuklanırsınız. Şimdi çıkın. Richard, Bellagio'dan sabah saat 04:17'de dışarı çıkıyor. Özgür ama artık damgalanmış. Yüzü artık Nevada'daki her kumarhanenin veri tabanında kayıtlı. Tekniği tamamen deşifre olmuş. Vegas genelindeki gözetleme ekipleri onun hakkında bilgilendirilmiş. Altın çağı sona ermiş durumda. Mart 1993, Atlantic City. Richard'ın ekip arkadaşı David, Caesars Atlantic City'de gözaltına alınıyor. Nedeni fiş değiştirme değil. Yıllar öncesinden kalma, konuyla hiç alakası olmayan bir tutuklama emri. Ama Atlantic City polisi geçmişini kurcaladığında dikkat çekici bir şeyle karşılaşıyor. Las Vegas, Monaco, Londra arasında sık sık seyahat etmiş. Banka hesabına düzenli olarak büyük miktarda nakit yatırılmış. Buna karşılık beyan edilen hiçbir geliri yok. Polis ona bir teklifte bulunuyor. Bir hile şebekesinin parçasısın. Bize isim ver. Karşılığında özgür kal. David 2 gün boyunca düşünüyor, ardından teklifi kabul ediyor. Bunu yöneten Richard Marcus, fiş değiştirme, rulet masaları, Vegas'tan Macao'ya kadar pek çok kumarhaneyi vurdu. FBI hemen bir dosya açıyor. Kumarhanelerle temasa geçiyor, kanıt topluyor, bir dava dosyası hazırlamaya başlıyor. Ama Atlantic City Emniyetinin içinden biri Richard'ın avukatını tanıyor ve ona bir telefon açıyor. Müvekkilin yakında suçlanacak. Haberin olsun istedim. Richard bu haberi 15 Mart 1993'te alıyor. FBI harekete geçmeden önce elinde sadece 48 saat var. Banka hesabından 50.000 dolar nakit çekiyor, arabayla Atlantic City'ye gidiyor ve gece saat 2'de David'in kapısını çalıyor. Aralarında geçen konuşma 3 saat sürüyor. İçeride tam olarak ne konuşulduğunu kimse bilmiyor ama sonucunu herkes biliyor. Ertesi sabah David FBI'yi arıyor. Bir hata yaptım. İfade vermeyeceğim. Avukatımı istiyorum. FBI'ın davası bir anda çöküyor. David'in tanıklığı olmadan ellerinde somut hiçbir şey kalmıyor. Sadece şüpheli kalıplar, sadece dolaylı bulgular. Dosya rafa kaldırılıyor. David ortadan kayboluyor. Meksika'ya yerleşiyor. Bir daha ondan haber alan olmuyor. Richard, o gece tam olarak ne yaşandığını hiçbir zaman itiraf etmiyor. Ama soruşturmacılara göre o 50.000 dolar David'in sessiz kalmasını, belki de yeniden bir hayat kurmasını satın almış. Kasım 1997, Las Vegas Kongre Merkezi. Uluslararası Kumar Araştırmacıları Derneği yıllık toplantısını gerçekleştiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki kumarhanelerden 800 güvenlik uzmanı bir araya gelmiş, bilgi paylaşıyor, yeni yöntemler öğreniyor, olası tehditleri masaya yatırıyor. Oturumlardan birinin adı, en çok aranan kumarhane hilecileri. Ekranda fotoğraflar, isimler, kullanılan teknikler sıralanıyor. Richard Marcus'un fotoğrafı 3. sırada beliriyor. Bu kişi 7 ülkede kumarhaneleri hedef almış. Tahmini kazanç 5 ila 7 milyon dolar arası. Yöntemi, rulette fiş değiştirme. Bilinen bir takma adı yok. En son 1991'de Bellagio'da görülmüş. Salondaki 800 güvenlik uzmanı artık Richard'ın yüzünü ezbere biliyor. Aynı gece Richard konferanstan ya haberdar değil ya da hiç umursamıyor, MGM Grand'ın kapısından içeri giriyor.
O sırada nöbetteki masa şefi sabahki konferansa katılmış kişilerden biri. Gözü Richard'a takılıyor. Cebindeki konferans hafıza kartına bakıyor. Sonra yeniden Richard'a çeviriyor bakışlarını. Eli telsizine gidiyor. Sarı kod, 12 numaralı masa. Richard, masa şefinin elindeki hareketi fark ediyor. İki güvenlik görevlisinin kendisine doğru yaklaştığını görüyor. Neler döndüğünü anında kavruyor. Ayağa kalkıyor, çıkışa doğru yürümeye başlıyor. Telaşsız, koşmadan, aceleye kapılmadan. Ama güvenlik ekibi ondan daha hızlı. Şimdi 4 kişi birden üzerine geliyor. Richard rotasını değiştirip kumarhanenin ana salonuna dalıyor. Kalabalık artıyor, karmaşa büyüyor. Slot makinelerinin arasından poker odasının içinden geçip arka koridorlara doğru ilerliyor. "Efendim durun." Bir güvenlik görevlisi sadece birkaç adım gerisinde. Richard mutfağa dalıp koşmaya başlıyor. Şaşkına dönmüş aşçıların ve bulaşıkçıların arasından geçip servis kapısından otoparka çıkıyor. Arabasına ulaşıyor. Motor hemen çalışıyor. Lastikler gıcırdayarak yola çıkıyor. 4 güvenlik aracı peşinden geliyor ama Richard, Las Vegas sokaklarını avucunun içi gibi biliyor. 10 dakika içinde hepsini ekiyor. O geceden sonra tam 2 yıl boyunca Las Vegas'ta bir daha kumar oynamıyor. MGM Grand'daki güvenlik konferansı olayının hemen ardından Richard önemli bir karar veriyor. 47 yaşında. Tam 19 yıldır fiş değiştirme oyununu sürdürüyor. Tahminen 5 milyon dolar biriktirmiş. 2 kez tutuklanmış. Onlarca kumarhaneden kalıcı olarak yasaklanmış. Kaç kez neredeyse yakayı ele verdiğini sayamıyor bile. Oyunun kuralları değişiyor. Artık her yerde yüksek çözünürlüklü kameralar var. Yüz tanıma yazılımları test aşamasında. Gözetleme ekipleri ülke genelinde ortak veri tabanları paylaşıyor. Altın çağ resmen kapanmış. Richard isterse devam edebilir, şansını bir kez daha zorlayabilir. Bir vuruş daha yapabilir. Ama ne zaman duracağını bilmeyen hilecilerin sonunun nasıl bittiğini çok iyi biliyor. Ya hapiste bitiriyorlar ya da daha kötüsü. Bu yüzden Richard, çoğu kumarhane hilecisinin asla cesaret edemediği bir şeyi yapıyor. Daha en tepedeyken oyundan çekiliyor. Ama sessizce sırra kadem basmıyor. Çok daha akıllıca bir hamle yapıyor. Bir kitap kaleme alıyor. American Roulette, How I Turned the Odds Upside Down. Yazım süreci 6 ay sürüyor. Her şeyi tek tek anlatıyor. Savanna tekniğini, 14 farklı ülkede kumarhaneleri nasıl alt ettiğini, ucu ucuna atlattığı anları, tutuklanmalarını, kumarhane güvenliğinin arkasındaki psikolojiyi. Ama asıl önemlisi bunu içeriden bir bakış açısıyla anlatıyor. Kumarhanelerin nasıl düşündüğünü, nelere dikkat ettiklerini, kör noktalarının tam olarak nerede olduğunu. 2000 yılının başında kitap raflarda yerini alıyor. Kumarhane güvenlik müdürleri kitabı büyük bir dehşetle okuyor. Bu kitap adeta hile yapmak için bir rehber. Sistemlerini alt etmek için adım adım hazırlanmış bir kılavuz. Ama aynı zamanda başka bir şeyin de kanıtı. Richard Marcus, kumarhane güvenliği konusunda şu an hayatta olan herkesten daha fazlasını biliyor. Kitap yayınlandıktan birkaç hafta sonra Richard'ın telefonu çalmaya başlıyor. Ama arayanlar FBI değil, savcılar da değil. Arayan kumarhanelerin kendisi. Mart 2000, MGM Grand, Las Vegas. Sadece 6 ay önce kaçarak kurtulduğu aynı kumarhane şimdi ona iş teklif ediyor. Gözetleme ekibimizi eğitmeni istiyoruz. Karşılığında günlük $10.000. Richard teklifi kabul ediyor. Bir yıl geçmeden Nevada'daki neredeyse tüm büyük kumarhanelere danışmanlık yapmaya başlıyor. Bir zamanlar saatte $4,50 kart dağıttığı Caesars Palace, şimdi ona günde $10.000 ödüyor. Onu 6 saat boyunca sorguladıkları Bellagio, güvenlik ekibini baştan sona eğitmesi için onu özel olarak davet ediyor. Monte Carlo, Macao, Atlantic City. Bir zamanlar soyduğu tüm bu kumarhaneler, şimdi kendilerini ondan korumak için para ödüyor. Richard artık dünyayı kumarhaneleri hileye getirmek için değil, kendisi gibi hilecilerden onları korumak için geziyor. Güvenlik üzerine makaleler kaleme alıyor, konferanslarda açılış konuşmaları yapıyor, çeşitli belgesellerde konuk oluyor. 2003 yılında ikinci kitabını çıkarıyor. Casinos, Buy It in Bulk. 2005'e gelindiğinde Richard, hile yaparken kazandığından çok daha fazlasını danışmanlık yaparak kazanmış oluyor. Bu ironinin kendisi kusursuz aslında. Richard hiçbir zaman kumarhaneleri alt etmekten vazgeçmedi. Sadece bunu yapmanın tamamen yasal bir yolunu keşfetti. Bu haftalık bu kadar.
Eğer hikaye hoşuna gittiyse videoyu beğenebilir, devamını kaçırmamak için abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.